Şimdi Efes'te kısa bir görüşte sizlere Efesos gecesinden bahsedeceğim. Anadolu'da yaşanmış büyük bir aslında bir emperyal güce karşı verilmiş bir savaş ve Efes merkezli bir savaş. Şimdi böyle Kelsus Kütüphanesi görüntüsü ortasından şimdi Güney Agora kapısıyla birlikte yürüyerek bu ilginç olayı anlatalım. Gerçekten sıra dışı bir olay. Şimdi olaylar nasıl başlıyor? Milattan önce 2. yüzyılda Pergamon kralı 3. Attalos ölüyor ve devletini Roma'ya bahşediyor. Diyor ki benim diyor devletim herhalde şunu da görüyor adam. Anadolu zaten yangın yeri. İşte krallıklar birbirlerine saldırıyorlar. Bunu yapıyor ve diyor ki ben diyor işler karışacak. Ben en iyisi ülkemi diyor Roma'ya bahşedeyim diyor. Ve sonrasında Roma milattan 133 senesinde bir mirasla buraya geliyor. Pergamon krallığı miras olarak Roma'ya kalır ve Asya eyaleti kurulur. Asya eyaleti günümüz Ege bölgesinin sınırlarını takip edecektir. Şimdi tabii ne yapılıyor? Eyalet kuruluyor. İşte eyalet kurulumunda işte tabii vergi mültezimleri buraya geliyorlar. Vergi almak için. Ve bunlardan işini iyi yapan memur var, işini iyi yapmayan memur var tabii ve işini iyi yapmayanlar herhalde biraz fazla. Publicanuslar deniyor buna. Tarihte vergi memurları. Bu vergi memurları Asya eyaletinde işte halktan, o dönemde yeni kurulan eyaletten halktan vergiler almaya başlıyorlar. Tabii Asya eyaletinin sınırlarının dışına kadar filan da çıkıyor bu adamlar. Böyle bir durumda var. Ve Anadolu halkı bir süre sonra artık buralarına geliyor. Yeter artık diyor. Bu adamlar diyor bizden diyor her şeyimizi soymaya başladılar. Hatta adamlar o dönemde Bitinya Krallığı filan var. Oralara da gitmişler. Oralardan da vergi almaya başlıyorlar. Publicanuslar İncil'de de geçiyor. Nefret ediyor Anadolu halkı bunlardan ve hep şunu söylüyor Anadolu halkı. Sol tarafımızda da ticaret agorasını görüyoruz. Sağ tarafta Mermer Cadde. Güzel bir YouTube videosu çektik. Bütün Efes'i anlattığımız. Onu da herhalde ekleyeceğiz veya bundan sonra eklerim. Sayfamızda kanalımıza abone olmayı da unutmasını seviniriz. İşimize bakalım şimdi. En sonunda dediğim gibi Anadolu halkı isyan ediyor. Yeter artık diyor. Ve bir kurtarıcı kral gelsin diyor. Bizi kurtarsın bundan. Bir lider arıyorlar. Bir kral arıyorlar ve o kral gerçekten çıkıyor. Kim bu? 6. Mitridates, zehirlerin kralı diye geçen bir adam. Her gün Pontos kralı bu arada. Günümüzdeki Karadeniz bölgesi Sinop merkezli bir krallık. Pers ve Büyük İskender'e dayandırıyor kendisini. Bir tarafını Pers, bir tarafını Büyük İskender'e. İki taraftan da soylu yani. Ve ona dayandırıyor. Şöyle dönelim. Güzel görüntüler var. Az takipçilerimiz de kızıyor. Hep bir kendini gösteriyorsun. Burada gösteririm etrafı falan da maalesef İstanbul'da bizim büyük İstanbul gezilerimizde maalesef güzel de binalar olsaydı onları da gösterirdik de o da yok yani. Ama bunu yapmaya çalışıyoruz. Etrafı size göstermeye tabii ki. Burada kısa kısa bir şeyler de anlatacağım. Yivli sütunları görüyorsunuz. Yivli sütunlar. İşte bunlar da mimariyle alakalı. Sütunun boyunun daha uzun gözükmesi içindir. Bazı su boruları gözüküyor. Ticaret agorası. Bunun arkasında Serapis Tapınağı var ki videomuzda ondan da bahsettik. Şimdi ne dedik? 6. Mitridates, zehirlerin kralı, Pontos kralı diyor ki ben bunu kurtaracağım. Neden ama? Çünkü Roma'ya karşı çok kızmış bu adam. Çok kızgınlığı var. Çünkü bunun babasının döneminde Romalılar bu Pontos krallığına verilen bir bölümü almışlar. Başkalarına vermişler ve ona da kızgın. Ben diyor en iyisi diyor bunlardan diyor kurtulmam için ne yapayım? Romalılara saldırmayacağım. Saldıracak ve Asya eyaletindeki ve Anadolu'daki insanlar da ona kolaylık sağlıyorlar tabii. Bir kral da bulmuşlar adamlar ne güzel. Tamam diyorlar. Şimdi bir liderimiz de var artık. İsyan başlıyor. Milattan önce 88 senesinde 6. Mitridates Roma'ya karşı bu Asya eyaletini Roma'ya karşı ve bütün Roma'ya o dönemde cumhuriyet ama Romalıların yaptığı iş imparatorluktu ve saldırıya geçiyor. Önce Bitinya Krallığı'na saldırıyor. Ondan sonra Asya eyaletine giriyor. Asya eyaletinde şimdi şöyle söyleyeyim bunu nasıl yaptı bilinmiyor. Çok iyi teşkilatçı bir adam 6. Mitridates. Bir gece
Bütün yani bir gün diyor ki şu gün bütün Asya eyaletindeki köleler ayaklanacaksınız ve efendilerinize saldıracaksınız, öldüreceksiniz onları diyor ve bu gerçekten bir günde bunun hepsi oluyor. Asya eyaletindeki ve Efes merkezli olarak bütün İtalyanlara karşı bu bölgedeki o yerel halk ayaklanıyor. Köle isyanı ve 30 bin ila 80 bin Romalıyı burada öldürüyorlar. Efesos gecesi deniyor bu katliama. Şimdi Artemis Tapınağı'na filan sanmış gitmişler bu insanlar. Çünkü tapınağa giderseniz kurtuluyorsunuz. Kutsal bir alan. Fakat orada tabii bunlar geliyorlar. Yani o Mitridas'ın adamları değil bunlar. Bizzat bölgenin halkı, o yerel Efesliler, İtalyan olmayanlar. Tabii kurunun yanında yaşın yandığı bir olay da var. Artemis Tapınağı'na işte oklarla filan atıyorlar. İçeri giremeseler bile. 30 bin ila 80 bin İtalyan ve Romalıyı burada öldürüyorlar. Daha sonra tabii 6. Mitridates durmayacaktır. 6. Mitridates diğer savaşlara girişecektir. Ve bunun arkasından 1. Mitridates Savaşı kısa sürede bitecektir. Sulla'yla o zaman çarpışıyorlar. Sulla bunu bir yenecek, Yunan Yarımadası'na geçecektir 6. Mitridates. Yunan Yarımadası'nda onu yenecektir. Sonrasında günümüzde Dardanos diye bir höyük var. Orası bir antik kent, Çanakkale civarında. Burada bir anlaşma yapılacaktır Sulla'yla 6. Mitridates arasında. Çünkü bunu yapmak zorunda 6. Mitridates ve Sulla bunu yapmak zorunda. İkisinin de kaygıları var. 6. Mitridates bir an önce toparlanıp yeniden saldıracak. Çünkü kafasında bu var. Sulla'nın ise başka planları var. İçeride Roma'da iç savaş var. Müttefikler savaşı filan var. İçeride işte Pompeiuslar filan birbirine girmiş. Sulla'nın kafası da Roma'da. Çünkü adamın evini filan yıkmışlar Roma forumunda. Sulla'nın da böyle bir derdi var. Ve en sonunda da barış yapılacaktır. Fakat dediğim gibi 6. Mitridates durmayacak. Asla vazgeçmeyen bir kral. Karşı tarafta Efes tiyatrosu gözüküyor. Asya eyaletinin başkenti olduğu için en büyük tiyatro, 15 bin kişilik bir tiyatro, 3 katlı bir tiyatro. Çok benzerini Miletos'ta görmüştük. Ve asla durmayacaktır Mitridates. 2. Mitridates Savaşı'na girecektir. 3. Mitridates Savaşı'na girecektir. Roma orduları onun arkasından Anadolu'ya gireceklerdir. Mitridates'i yakalamaya çalışacaklardır. Mitridates artık nerelere gitmeyecektir? Ta ki Ermenistan civarlarına, bazı Roma orduları Hakkari dağlarına kadar çıkacaklardı onu bulmak için ama bulamayacaklardır ve en sonunda da 6. Mitridates, bu Efes'te o olayı yaptıran adam işte, zehirlerin kralı diye geçen, her gün minimal zehir alırdı kendisinden. Zehir alarak ne yapıyor? Ölmüyor bu adam, bir türlü ölmüyor. Bunun arkasından kölesine onu öldürtecektir, kendisini öldürtecektir. Roma 6. Mitridates'ten bu şekilde intiharla kurtulacaktır. Hannibal'ın yeniden dünyaya gelmiş bir halidir diyebiliriz. Biz 6. Mitridates için çok güzel bir yayınları da vardır 6. Mitridates'in, yerli de yabancı da olmak üzere. Ondan da bahsetmek istedik. Yani Roma'ya isyan etmiş yürekli bir kral. Tıpkı Boudica gibi, tıpkı Hannibal gibi. Hannibal gibi adı çok geçmese de oldukça etkileyicidir. 6. Mitridas'ın hikayesi ve Efes'te yaşanmış bu Anadolu'da bir emperyal güce verilmiş. Belki de ilk isyan, ilk savaş maalesef hüsranla sonuçlanmıştır. Tabi Roma daha sonra buraya gelecektir. Bu Asya eyaleti kurulacaktır. Ardından Bitinya eyaleti kurulacaktır. 6. Mitridas'ın ülkesinin üzerinde Pontos Krallığı da eyalet yapılacaktır. Bitinya Pontos eyaleti olacaktır. Galatya eyaleti ve eyaletlerle birlikte Roma bütün Anadolu'da yerleşecektir bu olaydan sonra. Geldik şimdi Liman Caddesi'ndeyiz. Karşımızda antik çağda gelseydik, Roma çağından biraz daha önce burada bir kanalla gelmişti her şey. Antik çağda gelseydik burada denizi görecektik. Liman Caddesi, Arkadiane Caddesi ve limanla kente gelen insanlar burada karşımızda tiyatroyu göreceklerdi. Tiyatro kentin ilk görüldüğü yerdi limandan geldiklerinde. Liman hamamları ve liman jimnasyonu sol tarafımızda. Yayınımızı burada bitiriyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. 1 year now.